Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'un tarih kokan semti Sultanahmet Meydanı içinde gizli kalmış ama içinde de birçok güzelliği barındıran Soğukçeşme Sokağı'ndayız. Keyifli seyirler. Soğukçeşme Sokağı, Sultanahmet'te bulunan Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı arasında yer alan küçücük bir sokak. Trafiğe kapalı olan bu sokakta tarihsel evler bulunuyor. Ayasofya'dan Topkapı'ya doğru yürürken kendinizi Sultanahmet Çeşmesi'nde gölgeye kaçmış biraz olsun serinlemeye çalışan insanların arasında bulursunuz. Karşınızda Bab-ı Hümayun'un giriş noktasındaki kalabalık dikkatinizi çeker. Solunuza bakacak olursanız Ayasofya'nın köşe başındaki anıtsal giriş kapısı. Yılların yükü altında eğilmiş basamaklarına rağmen tüm ihtişamı ile davetkar bir şekilde beklemekte. Kapının büyüsüne kapılırken hemen sağındaki ahşap cumbalı rengarenk yapılar dikkatinizi çekecektir. Sokağa adımınızı attığınızda farklı bir sokağa girdiğinizi bildiren Arnavut kaldırımları sokak boyunca size eşlik edecek. Soğukçeşme Sokağı etrafındaki anıtsal tarihi mekanlara rağmen kendisini her dönemde fark ettirebilmiştir. Ayasofya ile Topkapı duvarları arasında kurulmuş olan sokağın tarihi 1800'lere kadar dayanıyor. Sokağa girdiğinizde oldukça dar olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple ahşap cumbalı evler Topkapı Sarayı'nın duvarına doğru yaslanmış vaziyette inşa edilmişler ve yüzleri de Ayasofya'nın duvarına. Sokak ismini 3. Selim dönemine ait 1800 yılında yapılmış olan mermer bir Türk çeşmesinden alıyor. Tarih cenneti içinde yer alan bu sokakta 12 ev ve bir Roma sarnıcı yer almakta. Gizli kalmış bu ufak sokak 19. yüzyılda İstanbul'a gelen yabancı ressamlar tarafından büyük ilgi görmüş ve ressamlar bu sokağı eserlerine geçirmişler. Neyse abi. Abi dedi sana şey yazsana. Eskiden bu sokakta Ayasofya ve Topkapı Sarayı ile ilgili kişiler otururdu. Zamanla Osmanlı Hanedanı'nın Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasından sonra bu sosyal dokuda da değişim olmuş ve İstanbul'un orta sınıf tabakasından diğer aileler de bu sokağa yerleşmiş. Sokağın tam ortasında bulunan ev, Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün doğduğu evdir. Tamam. Ya İstanbul'un valide. İstanbul valide eğitimi olacak. One of the best examples is a Sicilian. One we can see.
Sokak 1986 yılında yeni haliyle açılarak 10 mimar tarafından projelendirilmiş olarak 9 binadan, pansiyon tipi otelden, bir kitaplık ve lokanta haline getirilen bir sarnıçtan oluşuyor. Ayrıca sokakta kısmi betonlamalar ile yıkılmaya meyilli hale gelmiş eskiden konak olan 4 katlı bir binada bulunmaktaydı. Bu konak 1994 yılında yeniden inşa edilip otel olarak hizmete açıldı. İstanbul'a gelip Sultanahmet Meydanı'nı gezdiğinizde bu güzel sokakta yürümeniz sizi ayrı bir dünyaya götürecektir. Güzel yerlerde buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. You're on video.